Herkese merhabalar, Karargah'a hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Her hafta olduğu gibi güzel bir ürünle ve güzel bir içerikle karşınızdayım. Ürün güzel ama bu videoyu güzel kılan asıl şey içinizden 2 adet arkadaşa bu üründen çekilişle hediye edeceğim. Çekiliş şartlarını videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan okuyup şartlara uyguladıktan sonra çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca kanalda çekiliş videoları devam edecek arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim, genelde videonun sonlarında söylüyorum. Bu tarz videoların devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu da beğendiyseniz bir like atarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Videomuzun bu haftaki konu ise Performance Gaming'in düşük bütçeli yüksek performanslı, burada iddia ediyorum düşük bütçeli yüksek performanslı Zargon isimli RGB'li mekanik klavyesi. Düşük bütçe yüksek performansta neden bu kadar iddia ediyorum? Ses kontrol tekerleği, bilek destek dayanağı, alüminyum gövde tasarımı, oldukça gelişmiş olan 19 adet moda sahip RGB aydınlatması, ergonomik tasarımı, çift enjeksiyonlu OTEMO Blue switchleri. Bu özelliklere daha da yakından bakmak için şimdi klavyenin kutu açılışını gerçekleştirelim ve klavyenin sahip olduğu özelliklere daha da bir yakından bakalım. Şimdi markayı merak eden arkadaşlar olabilir. Nedir bu Performance Gaming? Donanım dünyasının piyasasına baktığımızda Performance Gaming'in kulaklık, mouse, klavye gibi ekipmanların yanında oyuncu kasası, oyuncu monitörü, sıvı soğutma sistemleri, RGB'li kasa fanları gibi birçok donanımı ürettiğini görmekteyiz. Markanın adresini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir bakıp göz gezdirmenizi öneriyorum. Klavyenin ön yüzeyine baktığımızda piyasadaki birçok oyuncu klavyesinden alışılagelmiş olan ön yüzeyle karşılaşmaktayız. Klavyenin kendisini ön yüzeyde görmekteyiz. Zargon yazısı zaten burada. Makro atamadan bahsedilmiş, klavyenin sahip olduğu makro uygulama var. Videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Türkçe klavye olduğu bahsedilmiş, yani Türkçe karakterler klavye üzerinde var arkadaşlar. RGB aydınlatmadan bahsedilmiş. Mavi switch'ten bahsedilmiş. Klavyenin kırmızı switch'i de var arkadaşlar. Tercih eden arkadaşlar kırmızı switch'i de tercih edebilirler. Mavi switch bildiğiniz gibi biraz takırtılı çalışıyor. Kırmızı switch ona göre biraz daha yumuşak basımlı. Kutunun arka yüzeyinde ise klavyenin sahip olduğu özelliklerden bahsedilmiş. Ben zaten şimdi videonun ilerleyen süreçlerinde o özelliklerden size dolu dolu bahsedeceğim. Kutu içerisinde bir adet her üründe olduğu gibi kullanım kılavuzu bulunmakta. Bu kullanım kılavuzunda RGB modlardan nasıl geçiş yapacağınızı, kısa yollardan bahsedilmiş. Kutu içerisinden bir adet de tuş çıkarıcı aparat da çıkmakta. Klavyemizi kutu içerisinden çıkardık. İlk dikkatimizi çeken ne oluyor? Hemen buradaki ses kontrol tekerleği oluyor arkadaşlar. Yan tarafta da tabii ki ileri alma, durdurma gibi multimedya oynatmalarında yardımcı olan tuşlar da var. İkinci özellik ise şöyle elim bıraktığımda alt tarafa açılan bilek destek dayanağı. Bu bilek destek dayanağı arkadaşlar sabit bir bilek destek dayanağı, yani çıkartmıyoruz. Çıkartmak için buradaki vidaları sökmemiz gerekiyor. Burada tak çıkar şeklinde pratik bir şekilde çıkarıp takma olsa bence daha iyi olabilirdi. Bilek desteğini alt tarafa büktüğünüzde de bu şekilde kullanımda size sağlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Gövde tasarımına baktığımızda siyah renklerin ağırlıklı olduğunu zaten görmekteyiz. Yan taraflarda ise parlak alüminyum çerçeveyi görmekteyiz. Klavyenin arka yüzeyinde ise 2 adet yükseltme ayağı bulunuyor. Tek kademeli, bazı klavyelerde 2 oluyor bu. Tek kademeli bir şekilde yükseltmek için ayaklar bulunuyor. Ayağın alt kısmında kauçuk yumuşak yüzeyler, yine burada eğer ayağı açmazsanız yine kullanmak için kauçuk yumuşak yüzeyler var. Bu klavyenin masa üzerinde kaymaması için, sabit bir şekilde durması için arkadaşlar. Bu arada bilek destek dayanağı da arkadaşlar gayet ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Yan taraftan baktığımızda yüksekten alçağa doğru bir yükseliş görmekteyiz. Bu da klavyenin sahip olduğu ergonomiklik seviyesini bizlere rahatlıkla göstermekte. Ayrıca bilek destek dayanağında kabartılmış çizgiler görmekteyiz. Bu da yine kontrolü arttıran, bileğinizin bilek destek dayanağından kaymaması için tasarlanan bir özellik. Klavyenin yön tuşlarının üst kısmına ise her klavye
klavyede olduğu gibi, hemen hemen her klavyede olduğu gibi marka yani Performans Gaming'in logosu yapıştırılmış. Türkçe karakterleri görmekteyiz. Yumuşak G, Ş, İ gibi Türkçe karakterleri görmekteyiz. Türkçe karakterler basılı bir şekilde geliyor. Klavyenin sahip olduğu bağlantı USB kablomuz ise arkadaşlar 1 metre 80 santim uzunluğunda örgülü ve altın uçlu bir kablo. Üst kısma fonksiyon tuşlarına multimedya tuşlarının kısa yolları eklenmiş. Multimedya tuşlarının kontrolünü sağlayabiliyoruz fonksiyon tuşunun yardımcı tuşlarıyla beraber. Benim şu an incelemesini gerçekleştirmiş olduğum klavyenin switchleri arkadaşlar mavi switch. İsteyen, arzulayan arkadaşlar için kırmızı switchler de mevcut. Kırmızı switchlerin basımı bildiğiniz gibi mavi switchlere göre biraz daha yumuşak, biraz daha sessiz. Bu noktada switchlerin sahip olduğu teknik özelliklerden biraz bahsetmem gerekirse OTMO mavi switchler kullanılmış ve çift enjeksiyonlu switchler kullanılmış. Yani iki kademeli switchler kullanılmış. Çift enjeksiyonlu switchler iki kademeli bir şekilde etkileşim gerçekleştiriyor. Tuşların ömrünün uzun olmasını sağlıyor. Klavyenin sahip olduğu switchlerin tepkime süresi ise arkadaşlar 5 milisaniyenin altında. Ayrıca 1000 Hz'lik USB bağlantı hızında unutmamak gerekiyor. Tetik vuruşu ise 0.6 milime kadar indirilmiş ve çalışma gücünde 10 G'lik değere sahip olduğunu görmekteyiz. Bu değerler özellikle rekabetçi oyunlarda bizler için çok önemli. Klavyenin almış olduğu fonksiyonu hızlı bir şekilde ekrana yansıtması için bu değerler oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Zargon modelinde bu değerler oldukça iyi seviyelerde tutulmuş. Rekabetçi oyunlarda veya hikaye tabanlı oyunlarda yüksek performans alabileceğiniz switchlerle burada karşılaşıyoruz. Klavyenin ağırlığına baktığımızda ise 880 gram ağırlığa sahip, hemen hemen 1 kilogram diyebiliriz. Burada kullanılmış olan alüminyum tasarım tabii ki burada ağırlığa etki ediyor. Şimdi ise klavyenin başarılı olduğu başka bir özelliğine geçelim. Klavyeyi bilgisayarımızın USB noktasıyla bir buluşturalım ve RGB ışıklandırmasına yakından bakalım. RGB ışıklandırmaya baktığımızda bu klavyede RGB tasarım kesinlikle mükemmel. Öncelikle 19 adet moda sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca yansıtmalı tuş yapısında unutmamak gerekiyor. Özellikle akşamları ışıksız ortamlarda masanızda farklı bir etki bırakıyor. Görsel olarak etrafında RGB ışıklandırmaya önem veren arkadaşlar için aydınlatma işini kesinlikle mükemmel bir şekilde yapacaktır. Bu benim kullanmış olduğum mod arkadaşlar. Ben klavyeyi birkaç gündür kullanıyorum zaten test amaçlı. 19 adet modu var arkadaşlar. Artık hangisini seviyorsanız zevkinize göre istediğinizde ayarlayabilirsiniz. Her klavyede olduğu gibi fonksiyon tuşuyla RGB aydınlatmalara müdahaleyi yapabiliyoruz klavye üzerinden. Ayrıca klavyenin sahip olduğu uygulama üzerinden de RGB modlara müdahale edebiliyoruz. Uygulamadan da kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. RGB aydınlatmalara müdahale ediyoruz. Bunun yanında makro atamaları yapabiliyoruz. Oyunlarda kısa yollar oluşturabiliyoruz. Combo tuş yapılaması yapabiliyoruz. Ayrıca profiller oluşturup bu ayarlara kaydettikten sonra oyun profili veya webde gezinme profili veya bir uygulama programlama yapıyorsanız o programda yine kısa yollar tuşlarını makroladıktan sonra profile kaydettikten sonra kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan indirip hızlıca kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sahip olduğum modlardan şöyle hızlıca bir geçiş yapalım. Hangisi hoşunuza gidiyorsa buradan ayarlamasını yapabilirsiniz. Geçişleri yapabilirsiniz. Eğer hareketli bir animasyon modunu seçtiyseniz arkadaşlar, onu beğendiyseniz yine buradaki fonksiyon tuşuyla ve yön tuşlarıyla bu hareket animasyonunun hızını belirleyebiliyoruz. Yön tuşlarıyla hareket animasyonunun hızını alçaltıp veya yükseltebiliyorsunuz. Aşağı yukarı yön tuşlarıyla da ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Burada şöyle güzel bir noktayı da değinmek istiyorum. Üst taraftaki ses kontrol tekerleğiyle de RGB ışıklandırmanın aydınlatmasının şiddetini buradan ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında tuşa 5 saniye basılı tuttuktan sonra burada bir ışık beliriyor gördüğünüz gibi. Artık ses kontrolüne geçmiş oluyor. Tekrardan 5 saniye basılı tutarsanız eğer yine aydınlatmanın şiddetini ayarlamak için kendini komutlandırıyor. Ses kontrol tekerleğine iki fonksiyon birden atamak bence çok akıllıca olmuş. Aşağı doğru dalgalanma modu, sağdan sola doğru yine dalgalanma modu, akış modunu görmekteyiz. Yine renklerin kendi içerisinde gezindiği, karıştığı mod ve bu aralar bayağı bir moda olan güzel bir mod var arkadaşlar. Bastığımız tuşun etrafından klavye etrafına doğru yayılan ışıklandırmayı görmekteyiz. Birçok kullanıcının bu aralar bu
favorisi. Başka bir moda baktığımızda ise üst taraftan alt tarafa doğru akan ışıkları görmekteyiz. Dalgalanma modunu yine burada renklerin dalgalanma modunu görmekteyiz. Diğer bir moda geçtiğimizde ise yine renklerin karışık bir şekilde, animasyonlu bir şekilde yine gezindiğini görmekteyiz. Sahip olduğu ışık şiddeti gayet yerinde. Akşamları ışık şiddeti fazla gelirse yine söylediğim gibi buradan kısma imkanımız oluyor veya tamamen RGB aydınlatmayı kapatabiliyorsunuz da. Ayrıca bildirim tuşlarının üzerinde de aktifleştirdiğimiz zaman farklı bir modda da yanması ekstra güzel bir özellik olmuş. Bu tuşların aktif olup olmadığını hızlı bir şekilde ışıklandırmalarından öğrenebiliyoruz. 3-4 günlük oyun deneyimde de şunları söylemek istiyorum. Klavyenin vermiş olduğu tepkime gayet yeteri seviyede. Ergonomik olarak kesinlikle bilek desteği burada ön plana çıkıyor. RGB aydınlatmasından tutun, sahip olduğu switch yapısı ve ergonomik tasarımı ve malzeme kalitesiyle tüm bu özellikler bütünleştiği zaman klavyenin fiyatı bence gayet makul bir fiyat olmuş. Çekiliş şartlarını videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımdan da paylaştığım gönderi üzerinden de yine çekiliş şartlarına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS'li ekranlar diliyorum. Hoşça kalın.